Herkese selam. Bugün sizlerle Venom filmi hakkında konuşacağız. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Çizgi roman dünyasının en bilinen ve en güçlü iki markası Marvel ve DC Comics'in ürünleri bildiğiniz gibi sayısız yan sektörde milyarlarca dolarlık gelir sağladı. Bilgisayar oyunları, oyuncaklar, kostümler, TV serileri ve pek tabi filmler. Onlarca yıldır devam eden bu devasa sektörün bu derece kuvvetli başka üyeleri de var. Keza bu üyelerin sahibi olduğu çizgi roman serilerinde binbir çeşit yan ürünü, Sam Raimi'nin beğenilen ancak orijinal kaynağına göre biraz serbest bir uyarlama olarak görülen üçlemesi, daha öncesinde çekilen Spam uyarlaması Green Lantern gibi büyük bir başarısızlık abidesi. Tim Burton, imzalı efsanevi Batman'ler, Christopher Reeve'nin başrolünde olduğu bir klasik, Superman ve daha nice süper kahraman filmi, Marvel'ın yenilmezler, Avengers ile giriştiği, daha sonra da Marvel'ın sinematik evrenini doğuran, senelerdir neredeyse her sözüne 2-3 kahraman film yetiştiren akımı ise DC'nin kendi evreniyle cevap vermesine sebep oldu. Batman vs Superman, Suicide Squad, Gerçek Kötüler ve Justice League, Adalet Birliği gibi biraz aceleye gelmiş olan yapımlar ise bu koşuşturmaca sebebiyle rakibin filmleri kadar beğeni toplayamadı. Daha sonra artı 18 izleyici kitlesini mest eden Deadpool ve bu akımı bambaşka bir yola sokan Logan sayesinde iş iyice haftanın süper kahraman filmine doğru evrildi. Aslında bir Marvel karakteri olan Örümcek Adam çizgi romanlarında boy gösteren ve hikaye kökeni bu dünyaya ait olan Venom ise bu yarışta bir parça arkada kaldı. Üst düzey yetkililerin istediğiyle üçlemenin son bölümüne eklenen bir diğer film kötüsü de olan Venom, çizgi roman dünyasının bu karanlık efsanesi izleyicileri maalesef memnun etmedi. Raimi'nin son Örümcek filminde yer alan ve büyük heyecan yaratıp ardından bunu hayal kırıklığına dönüştüren karakter tam 11 yıl beyaz perdeden uzaktaydı. Büyük çıkışını bekleyen ancak sahneden alkış alamayıp arka plana çekilen bir yıldız. Yayın hakları farklı bir stüdyonun elinde olduğu için Marvel'ın evrenine beyaz perdede dahil olamayan bu anti kahraman sadece kendine ayrılmış bir hikaye ile artık vizyonda. Çizgi roman evreninde kendisi için geniş bir alt evren yaratılan karakter filmde izleyenleri ikiye bölüyor. Bir yandan dehşet verici bir varlık olarak arz-ı endam eğiliyor, romanlarda olduğu gibi hastalıklı espri anlayışı ve önüne geçilemez öfkesiyle hayran bırakıyor. Lakin senaryonun bir diğer kurbanı olmaktan kurtulamıyor. Nitekim Venom, Zehirli Öfke filmi tüm artılarına rağmen metnin dengesizliği yüzünden tam olarak hangi tarafta duracağına emin olamamış. Bir yandan oldukça eğlenceli ve heyecan dolu bir anti kahraman hikayesi izliyorsunuz. Hemen ardından kaliteli esprilerin yanına yerleştirilmiş eski kafalı göndermelerle hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yani ne geçmişe ait ne günümüzün anlayışını doğru şekilde yansıtan bir ruh. Venom Zehirli Öfke yüksek ihtimalle bir devam filmine kavuşacak. Hatta bunun için 2022 tarihi verilmişti. Gişede de sağlam bir başarı yakalama şansı büyük. Şayet ikinci bir beyaz perde çıkartması yaparsa ilk bölümü aşması ve hatta günümüz örneklerinin önüne geçmesi işten bile değil. Çünkü önünde bu filmin bıraktığı önü açık koca bir saha duruyor. Bolca olasılık, onlarca yıl hayali kurulan karşılaşmalar, daha karanlık ve sert bir sahne. Tabii bu rolü severek canlandıran ve yeni bir hikaye için hevesli olduğunu tekrarlayan Tom Hardy'nin etkeni. Büyük beklentileri genel olarak karşılamayı başaran Venom'un ilk filmi belki tüm sorumluluklarını yerine getiremiyor. Ancak salonlarda tecrübe edilmesi gereken bir fırsatı sunuyor. Nice zamandır hayali kurulan bir fırsatı. Hadi gelin, hazırsanız başlayalım. Hırslı bir muhabir olan Eddie Brock'un hikayesini konu alan Venom filmi. Gazeteci Brock'un sevgilisinin çalıştığı araştırma şirketinin patronunun peşine düşmesiyle başlıyor. Eddie, araştırmaları sırasında sadece simbiyoz halinde yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir varlığın şirket tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Bunun üzerine araştırmalarını daha da derinleştiren Eddie, şirketin bu uzaylı varlığı insan deneklerle birleştirmeye çalıştığını keşfeder. Bu konuyu takıntı haline getiren Eddie, bir anda kendisini bu deneklerden biri halinde buluverir ve Venom organizmasının taşıyıcısı olur. Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altında tutmaya çalışan Venom ile uğraşan Eddie, bir yandan da araştırma şirketi sahibinin peşinden gönderdiği ve kendisini öldürmeye çalışan adamlardan kaçmaktadır. Filmimizin IMDb puanı 6.7. İzleyip film hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Daha fazla dizi ve film incelemesi için kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz.